Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yuvarlak çanta tabanı öreceğiz birlikte. Bu taban çok güzel oluyor, kalıp gibi. Başak modeli örüyoruz. Normal sık iğne değil. Aynı zamanda örerken de içinde 2 kat ip yürütüyoruz. Ayrı bir yumak olmadan, sadece tek bir yumaktan hem ip yürütüyoruz içinde, hem tabanımızı örüyoruz. Şöyle yakından göstereyim, bakın. Böyle dümdüz ve tok, içinde şu diğer yürüttüğüm ip var. Bu kesilecek artık. Bununla işimiz bitti. Bu taban benim için yeterli bir ölçü oldu. O yüzden bıraktım örmeyi. Bu taban benim şu anda 21 santim oldu tam. Siz tabi aynı metotla örmeye devam ederek istediğiniz boyuta kadar örebilirsiniz. Şimdi bu tabanı nasıl örüyoruz onu göstermek istiyorum. Kanalımda dikdörtgen ve oval taban yapımı var. Bir de yuvarlak tabanın yapılışını da göstermek istedim size. 2 tane ayrı yumak yapıp içinde yürütmek için, bir de onu kullanmanıza gerek yok. Bu sefer ipler birbirine karışıyor. Bu yöntemle tabanınız bitene kadar istediğiniz şekilde ip yürütebileceksiniz. Şimdi ipimizin ucunu alıyoruz. Şöyle, yani 30 santim 40 santim kadar ikiye katlıyoruz. İpimin yumağa giden kısmını alıyorum. Şimdi bunu şöyle tutuyoruz. Sihirli halkayla başlayacağız. Alttan yukarıya doğru ipimi doladım. Kağıt iple yapıyorum bu arada. Tığ numaram da şöyle göstereyim size. 3,5 milim. Sihirli halkamın içinden geçiriyorum. Şu öreceğim tek kattan alıp zincirimi çekip halkayı sabitliyorum. Parmağımın içinden çıkartıyorum. Şimdi şu uç burada kalabilir. Bununla bir işim yok. Şu arada yürüteceğim 2 kat. Bu da sihirli halkamın ipi. Şimdi bu üçünü bu şekilde tutarak başlıyoruz sık iğne örmeye. Sıkmadan örelim ki başak modeli öreceğimiz için zor batması zor olmasın. 6 tane sık iğne dolduruyoruz. Amigurumi de yaptığımız gibi aynı şekilde 6 sık iğne ile başlıyoruz. Şöyle 2, hem ipi yürütüyorum içinden hem de örüyoruz aynı zamanda. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi ördüm. Şöyle de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın, bunun bir tanesi şu ipin kısa ucunu. Bakın, bu kısa ucu çekiyor. Bunu ellemiyoruz. Diğeri, bakın, halkayı küçültüyor. O yüzden birdenbire asılmayın. Kontrol edin hangisi halkayı çekiyor diye. Şimdi bunu asılarak, kağıt ip olduğu için tabi yavaş olalım. Kopabilir çünkü. Bu şekilde halkayı mümkün olduğu kadar kapatıyoruz. Şu ilk sık iğnenin tepesine batıp şu şekilde bir kaydırma zinciri yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu kaydırma zinciri yapıp zincir çekmek sadece bu sıraya mahsus. Bakın, ilk sık iğnenin tam ortasından batıyorum. Bakın, arkadan şu şekilde ilmeklerin ortasından çıkmamız gerekiyor. Bakın, ilmeğin bir ayağı burada, bir ayağı bu tarafta. Yürüteceğimiz ipi de alıyoruz birlikte ve ilk sık iğnemizi örüyoruz. Aynı noktaya bir daha batıyoruz. İkinci sık iğnemizi örüyoruz. Bir yanındakine tam, bakın, şöyle ilmeğin orta yerinden, arkada da bakın şöyle 2 ilmeğin ortasından çıkmış oldum. Yürüteceğim ip de birlikte
Aynı sık iğnenin içine gene 2 tane yapmış oldum. Yanındakine de aynı şekilde hep sık iğnelerin ortasına batarak bu şekilde her sık iğneye 2 tane sık iğne yaparak sık iğne sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Bir ve 2. İpliği de aynı zamanda yürütmeye devam ediyorum. 1, aynı noktaya bir daha 2. Evet, bu da son sık iğnemiz. Sıramızı tamamladık. Şimdi yapacağımız şey, ilmeğimi tığımı çıkartıyorum ilmeğimden. Şu ilk sık iğnenin tepe noktasına arka taraftan batıyorum. 2 katını birlikte alıyorum. Ördüğüm ilmeği tığıma geçiriyorum ve bu ipi ilmeğin arasından arkaya alıyorum. Şu şekilde sıramı kapatmış oldum. Şimdi ilk sık iğnemiz şu. Bakın. Şimdi şu birleştirme noktası bir alt sıradaki, bunu baz almıyorsunuz. Sık iğnemiz şu. Bunun tam ortasına batıyorum. Arkadan da kontrol ediyorum. İlmeklerin arasından mı çıktım diye. Bakın. Şöyle. Tam ilmeklerin orta noktasından çıkıyoruz. Bu sıramız da hep çift olacak. Ve 2 tane sık iğnemi, pardon, ipi de birlikte yürüteceğiz tabi. 2 sık iğnemi de ördüm. Yanındakine geçiyorum hemen. Yine hepsine çift batarak 12 tane sık iğneyi 24 taneye çıkartmış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi ilk ikisine çift 4 tane sık iğnemi ördüm. Sıramı tamamlayayım, geliyorum. Evet, son sık iğneme geldim. Ona da batıyorum şimdi. Şöyle hemen 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bu da 24 oldu. Şimdi yine tığımdan çıkartıyorum ilmeğimi. Şu ilk ilmeğin tepesine arkadan öne doğru batıyorum. İlmeğimi aldım ve şu şekilde arka tarafa geçiriyorum bu ilmeği. Şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Hemen bakın, 2 sık iğne burada. Şu ilkine hemen sık iğnemi örüyorum. Arkadan da kontrol ediyorum. Çıkartıyorum. Şimdi bu 2 ilmeği tığdan çıkartıp soldan sağa doğru alıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde yaptığımızda birleştirme yeri belli olmayacak. Bu şekilde gayet temiz bir görüntü oluyor. Şimdi bu sırada bütün sık iğneleri tek öreceğiz. Hepsini. Bir sıra bundan sonra, şimdi ilk sırada 6 yaptık. İkinci sırada hepsini çift battık. 12 taneye çıkarttık. Üçüncü sıramızı da hepsine çift battık. 24 oldu. Dördüncü sıramızda şimdi hepsini tek örüyoruz. Bundan sonra bir sıra arttırma yapıyoruz. Bir sıra arttırma yapmadan düz örüyoruz. Hepsine bir tane. Şimdi düz ördüğümüz sıradayız. İpliği yürüterek içinden her bir sık iğneye birer tane sık iğne yaparak sıramızı örüyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Son sık iğnemi de ördüm. Bütün ilmeklere tek battım. Şimdi yine ilmeğimi çıkartıyorum. İlk gördüğüm, başak gibi gördüğüm ilmeğin tepesinden arkadan öne doğru batıyorum. Ördüğüm ilmeği tığa geçirip bunu arka tarafa geçiriyorum. Şöyle birazcık sıkıp düzeltiyorum. Yürüttüğümüz ip, bakın şu, bitmek üzere. Onu da şimdi nasıl uzatacağımızı göstereceğim. Şimdi
tek ördüğümüz sıraydı bu. Şimdi arttırma yapacağız. Bir çift bir tek öreceğiz. Her zaman için çiftle başlıyorum ben. O yüzden şimdi hemen ilk sık iğnenin ortasından batıyorum. Arka taraftan da biz ilk sık iğneye her zaman batmak biraz zor olabilir ama alışınca rahatlayacaksınız. İpi de, yürüttüğüm ipi de aldım ve şöyle böyle çekmiyoruz. Bakın şöyle çekmiyoruz. Tığdan çıkartıyoruz. Soldan sağa doğru şu ilmeklerin yönünü değiştirmiş olduk. Şimdi bundan sonra normal devam edeceğiz. Tekrar aynı noktaya batıyorum ve ilk çiftimi yaptım. Evet. İlk çiftimi yaptım. Şimdi yanındakine geçiyorum. Bir çift bir tek öreceğiz demiştim. Yanındakine hemen bir tane çift örüyorum. Ay pardon, tekimi örüyorum. Bir sonrakine yine çift yapacağız. Bir, aynı sık iğneye 2. Şimdi bakın ipliğim, yürüttüğüm ip bitti. Ne yapacağız bunu? Şöyle tığı içinden batırıyorum. Ördüğüm ipten ilmek çıkartıyorum oradan ve bunu çekiyorum. İstediğim kadar. Tekrar göstereyim. İpimizin ucu burada. Hemen tığımla batıyorum içinden. İlmek çıkartır gibi ilmeği aldım ve ipliği istediğim kadar uzatıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Burayı tutuyorum. Normal ördüğüm ipimi alıyorum. Ve örmeme devam ediyorum. Aynı şekilde. Şu şekilde tuttum. Bir çift, bir tek, bir çift örmüştüm. Şimdi tekimi öreceğim. Batıyorum. Şöyle. Şundan da ilk ilmeği sıkılıyorum ki gevşeklik olmasın diye. Tekimi ördüm. Bir sonrakine çiftimi örüyorum. Bu arada da yine ipliğimi aradan yürütmeye devam ediyorum. Çift ördüm. Bir sonrakine tek örüyorum. Bir sonrakine çift örüyorum. Örgümüz bu şekilde arkadaşlar. İp yürütme tekniğimiz de bu. İki ayrı yumak kullanmaktansa bu şekilde yapmak çok daha mantıklı bana göre ve çok daha rahat. Çünkü ipler birbirine dolaşıyor. Karışıklık oluyor. Evet. Ve gördüğünüz gibi birleşme izi hiç yok. Hatta bundan da göstereyim. Bakın. Gayet temiz bir görüntü oluyor. Bu şekilde örerek istediğiniz kadar tabanınızı büyütebilirsiniz. İlk sırada 6 sık iğne ile başlıyoruz. İkinci sırada hepsine çift batarak 12 yapıyoruz. Üçüncü sırayı yine çift batıyoruz. 24 oluyor. Ondan sonra dördüncü sıramızı hepsini tek ördük. Beşinci sıramızda çiftle başlıyoruz her zaman için. Çiftle başlıyoruz. Bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek diye gidiyor. Ondan sonraki sıraya geçiyoruz, tek. Hepsine tek örüyoruz. Bir sıra arttırıyoruz, bir sıra tek örüyoruz. Ondan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Yine çiftle başlıyoruz. İlkine çift örüyoruz. 2 tane tek örüyoruz. Bir çift 2 tek bu sefer. Düz ördük bir sonraki sırayı. Bir çift 3 tek. Bir sonraki sırayı düz örüyoruz. Bir çift 4 tek. Hep bu şekilde tekleri aralarda, çiftlerin arasındaki tekleri arttırarak dilediğiniz boyuta kadar tabanı örebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Bu şekilde ip yürüterek örmek bana çok kolay geliyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi tabanımız son derece güzel. Hiç ilmek boyutlarını
ve şu ilmeklerin aralıklarını, tığdaki tuttuğunuz ilmeğin aralıklarını eşit tuttuğunuz sürece kesinlikle ne morullanır ne de kasar. Tabanı bitirdiniz. Bol buharlı ütüyle düz yüzünden, arka yüzünden güzelce ütüleyin. Hiçbir problem yaşamayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.